Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ömer Kılınç. Bugün Hyundai i20 model aracımızı size tanıtmak istiyorum. Aracımız 2021 model, daha 0 kilometre, poşetleri üzerinde duruyor. Bu aracı tanıtma gereği duydum çünkü fiyatının uygun olmasından dolayı bu aracı size tanıtma gereği duydum. Aracımız 1.4 MPI benzinli motora sahip ve 100 beygir. Aracımız otomatik vites. Şimdi aracımızı dıştan görsel olarak görelim ve sonra aracımızı inceleyelim arkadaşlar. Hep birlikte videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, ilk önce anahtardan başlamak istiyorum. Anahtarımız gayet şık ve güzel. Sustalılı bir anahtar. Üzerinde açma kapama ve bagaj açma tuşumuz var. Ve sustalıya bastığımızda da anahtarımız açılıyor. Tasarımına gelince led farlar gördüğünüz gibi. Alt kısımda gündüz ledlerimiz. Yine yukarıda halojen farlarımız var. Kullanılan plastiğin, ön tamponda kullanılan plastik mat olması çok hoşuma gitmedi. Onlar biraz daha güzel olabilirdi. Kaput üzerindeki gördüğünüz kalın hat çizgilerde araca değişik bir hava vermiş. Araçta jant kapakları olmasaydı, bu çelik alaşımlı jant olsaydı araca daha güzel görüntü verebilirdi. Ve de burada kullanılan sinyal lambaları da bence ayna kapağının üzerinde olması gerekirdi diye düşünüyorum. i20'nin arka tasarımı bana göre biraz hoş geliyor. Bu tasarım daha önce bence Honda'ya biraz benzetilmiş gibi ama yani burada kullanılan plastikler bana hoş görünüyor. Yani arka tasarımı iyi. Arkadaki plastik aksamda gördüğünüz gibi yine çok hoş duruyor. Arka tasarımı benim hoşuma gitti. Yani burada kullanılan arka stop lambaları, yine burada depo kapağının tasarımı falan hepsi birbirinden hoş olmuş. Bagajımızı açmak için hemen gizli bir tuşumuz var. Oradan açıyoruz. Bagaj kısmı da gayet gerçekten güzel sayılır kendi bünyesine göre. Yine burada bagajımızı kapatmak için tutamağımız var. İki taraftan da tutup kapatabiliyoruz. Bagajın üzerinde de plastik aksamla kapatılmış. Aracın içine girelim arkadaşlar. Aracın içine girdiğimizde bizi sert bir plastikten bir direksiyon kaplıyor. Ama şunu size belirtmek istiyorum. Aracın sıfır kokusu gerçekten çok harika. Sıfır arabaya neden sahip olmak isterler diye düşündüğümde bu kokuyu hazmetmek, bu kokuyu almaktan belki diye düşünüyorum. Şimdi aracımızın direksiyonuna gelmiştik. Direksiyon gördüğünüz gibi sert plastikten oluşuyor. Bu deri olsa bence iyi olabilirdi. Direksiyon üstlerinde yine hız sabitleyici tuşlarımız ve mod tuşlarımız var teyiple ilgili. Bunun radyo teyipten bahsetmişken hemen ekrana bakalım. Ekran yok gibi bir şey, yani çok minik bir ekranı var. Gördüğünüz gibi küçük bir ekranı var. Ve üzerinde tuşları var. Hemen altında da yine radyo teyiple ilgili tuşlarımız var. Bluetooth'u olduğunu gösterir. Yazımız burada. Bunda Hyundai i20'de beğendiğim özelliklerden bir tanesi hava kanallarının şurayla birlikte bütün olması. i20'nin gerçekten o göğüs kısmını gerçekten çok harika yapmış. Yani bütün her tarafta sert plastikler kullanılsa dahi yine aracın bu kısmında kullanılan, yani hava kanallarında kullanılan malzemenin ve buradaki devamı onun dolu bir araç olduğunu hissettiriyor. Yani ön konsolu size güzel gösteriyor. Alt kısma geldiğimizde yine manuel tuşlarımız var klima ile ilgili. Hemen altta 12 volt 180 watt bir çakmaklığımız, yanında USB girişimiz var. Vites topuzumuz biraz büyük ama atış, yani vitesi bastığımızda, yani çalıştırıp atarken çok sizi yormuyor. El frenimiz gördüğünüz gibi normal el freni. 2 tane bardaklığımız var. Hemen arkasında da yine bir saklama gözümüz burada bulunmakta. Gösterge paneline geldiğimizde arkadaşlar, gösterge paneli yani normal klasik bir gösterge paneli ve onun ortasında da küçük bir ekranda da burada aracın yol bilgisayarını görmüş olabiliyoruz. Bakayım gösterge bizi karşılıyor mu? Hayır, gösterge panelimizde bizi gösterge paneli karşılamıyor. Aracın bütün aksamları sert plastikten oluşmuş. Yani ön konsolun üstü, direksiyon, atıyorum kapı kolları, her taraf yani gördüğünüz gibi sert plastikten oluşmuş. Hemen burada aracın lastik basınç, işte ön farların ayarının yüksekliği ve gösterge panelinin ışıklandırma tuşları var. Yani iç dizayn benim fikrimce arkadaşlar, araba sert plastikten üretilse de yani biraz hoş duruyor şöyle bakarsak, ama şu gösterge panelinin ve
Yani gösterge paneli güzel ama şu radyo teyp kısmının bence daha güzel yapılabilirdi diye düşünüyorum. i20'de en çok hoşuma giden şu kısım oldu. Direksiyonun 4 kollu olması ve buradan tuttuğunuzda gerçekten çok hoş bir sürüş keyfi sağlıyor size. Yine Hyundai amblemimiz burada. Kapı kollarının üzerinde cam otomatiklerimizin cam kilitleri ve aynayı sağa sola ve aşağı yukarı hareket ettirme tuşlarımız bulunmakta. Araçta küçük de olsa saklama gözleri var. Buraya da yine anahtarlıklarımızı koyabilir, anahtarlığımızı koyabiliriz. Ufak tefek şeylerimizi koyabiliriz. Aracın şaft yüksekliği hiç yok sayılır. Şaft yüksekliği yok. Arkada oturan için gayet güzel. Gördüğünüz gibi tavan yüksekliği de 1.71 boyundayım. 1.71 boyunda kişi için de gayet normal sayılabilir. Diz mesafesi de gördüğünüz gibi arkadaşlar yine bu daldaki araçlar için gayet güzel. Sizi rahat oturmanızı sağlıyor. Yine arka camların otomatik olması bence güzel olmuş. Çoğu araçlarda biliyorsunuz arka camların otomatik olmaması beni üzüyor. Bu araçta en çok dikkatimi çeken özellik ise arka koltukların kafalıklarının kendinden sabit olması. Ama 3 tane koltuk kafalığı koymuşlar. Bu da değişik olmuş sanırım. Ama koltuk kafalıkları sabit olması gerçekten ilk defa gördüm sayılır. Bana biraz komik gibi geldi. Motor sesi biraz var gibi. Vites geçişlerine bakalım arkadaşlar şimdi. Vites geçişlerinde evet, birden 2'ye geçince çok hafif bir sarsıntı yapıyor ama 2'de de yapıyor. 3'te bu sarsıntıyı yapmıyor. Yani bu fiyata alabileceğiniz sıfır otomobil olarak en uygun hatchback araç diyebilirim. Çünkü bu fiyata artık araç kalmadı. Bunlar da zaten son araçlar gibi geliyor. Eğer ki ÖTV indirimi uygulanmazsa bunların fiyatları da zaten yukarı çıkacak. Yol sesini hafif de olsa içeriye bir uğultu şeklinde alıyor. Evet arkadaşlar, neden i20 almamız gerekiyor? İşte bunu kendi kendimize sormak istersek fiyatının uygun olmasından dolayı bence i20 tercih edilebilir ama görsel olarak dıştan baktığımızda ön kısım benim pek hoşuma gitmedi. Arka tasarım güzel, iç mekanı güzel, ferah, o konuda bir sıkıntı yok. Fakat yakıt konusuna gelince i20 diğer araçlara göre biraz daha fazla yakıyor. Çünkü ben i20'nin 1.4 daha önce Style cam tavanlı paketini çok kullandım. Bundan dolayı biliyorum ki i20 biraz fazla yakıt konusunda bonkör davranıyor. Onun için yakıt düşünüyorsanız, çok uzun süreli çok aracı kullanacaksanız bence i20'yi tercih etmemelisiniz. Onun haricinde bence i20 güzel bir araç. Arkadaşlar, videomu beğendiyseniz kanalıma abone olursanız, like tuşuna basarsanız çok memnun olurum. Yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere.